18 artı bir zincir çekerek tabanı örmeye başlıyorum. Tığın hemen yanındaki zincirden değil, ikinci zincirden başlıyoruz sık iğne yapmaya ve aynı noktaya, ilk zincirde aynı noktaya 2 adet sık iğne yapıyorum. Sıradaki 8 adet zincire ise birer adet sık iğne yaparak devam ediyorum. Sıradaki zincire yarım trabzan, sıradaki 7 adet zincire ise ikili trabzan yapıyorum. Evet. En tepedeki yani ilk zincirimizin içerisine bu noktaya 7 adet ikili trabzan yaparak karşı tarafa dönüyoruz. Zincirin karşı kısmına. İki, 4, 6 ve 7 adet ikili trabzan yaptık aynı noktaya. Tekrar bu kısımda bu karşıdaki ilmeklerimizi tekrar edeceğiz. Yani 7 adet ikili trabzan, bir adet yarım trabzan ve sıradaki 8 ilmeğe birer adet sık iğne. Son ilmeğimize bakın, bu başlangıçta da içerisine 2 adet sık iğne yapmıştık. Bitişte de aynı noktaya 2 adet sık iğne yapıyoruz ve topuk kısmında toplam 4 adet sık iğne yapmış oluyoruz. Şimdi zincirden kaydırma yaparak bu kısmı birleştirdik ve bir turu tamamladık. Şöyle bir görüntü elde etmiş olacağız. Şimdi 2 adet zincir çekiyorum ve zincirin tam olarak dibinden, buradan başlayarak örmeye devam ediyorum. Buraya aynı noktaya 2 adet ikili trabzan yapacağım. 1, 2. Bu neden zincirin dibinden başladık? Hemen şöyle göstereyim. Şu kısımlarda açıklık kalmaması için bu şekilde yapmak önemli. Sıradaki ilmeğe
2 adet ikili trabzan. Şimdi arada 16 adet ilmek var bu noktada. 16 adet ikili trabzan yapıyoruz. Her bir ilmeğe bir adet ikili trabzan olmak üzere. Şimdi en tepedeki 7 adet ikili trabzanın hepsine ikişer adet ikili trabzan, yani arttırmalar yapıyoruz. Bakın aynı noktaya bir adet daha ikili trabzan yapıyorum. Sıradaki ilmeğe geçiyorum. Bir, aynı noktaya bir adet daha ikili trabzan yapıyorum. Sıradaki ilmekte aynı şekilde aynı noktaya iki adet ikili trabzan. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Buradaki 7 ilmeği 14 ilmeğe çıkarmış olduk. Şimdi yine tam karşı tarafta yaptığımız gibi arada kalan 16 trabzanın hepsine, 16 ilmeğin hepsine birer adet ikili trabzan yapıyoruz. İkili trabzanları tamamladım ve sonda kalan bakın 2 tane ilmeğim var. Bunlara da ikişer adet ikili trabzan yapıp burayı da 4 adet ikili trabzana tamamlıyoruz. Bu şekilde bu sırayı da tamamlamış olacağız. Şimdi buradaki zincirin tepesine kaydırma yapıyoruz ve ipimizi bağlayıp tekrar 2 zincir çekiyorum. İkinci sırayı da bu şekilde tamamlamış oldum. Üçüncü sıra için 2 zincir çektik. Tığımın üzerine alıyorum ve yine zincirin dibinden bu kez bu noktaya sadece bir adet ikili trabzan yapıyorum. Sıradaki ilmeğe 2 adet ikili trabzan, 1 ve aynı noktaya 2. Sıradaki ilmeğe bir adet ikili trabzan, 1. Sıradaki ilmeğe 2 adet ikili trabzan yapıp bu kısımdaki artırmaları tamamlıyorum. Ve yine arada 16 veya 17 adet ikili trabzan yapmamız gerekecek. Bakın şu noktaya kadar. Bu sırada ilk artırma yaptığımız noktaya kadar yine ilk artırmamızı tam bu ikisinin arasına yapacağız. Şimdi işaretlediğim noktaya kadar olan bütün ilmeklere birer adet ikili trabzan yapıyorum. Şu anda bu noktada, yani bu arada 17 adet şöyle ikili trabzan oldu. Ve buradaki artırmalarımıza başlıyoruz. Bir artıracağız. 1,
arttırmayacağız. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayacağız. Aynı noktaya 2 adet ikili trabzan yaptım. Sıradaki ilmeğe 1 adet ikili trabzan. Bakın şurada zaten V şeklinde belirgin bir şekilde arttırma yapacağımız kısım, tek batacağımız kısım, arttırma yapacağımız kısım, tek batacağımız kısım bu şekilde belli. 7 adet arttırmamızı yapalım bu şekilde. Bir ilmeğe 2 adet ikili trabzan, bir ilmeğe tek ikili trabzan, bir ilmeğe 2 adet, bir ilmeğe tek ikili trabzan yaparak buradaki 14 ilmeği 21 yapacağız. Şimdi karşı tarafa geldik. Artık aradaki trabzanlara birer adet ikili trabzan yapacağız. Burada da bakın arttırma yaptığımız noktaya kadar yine buradaki noktayı işaretliyorum. Bu noktada da buralarda artırmalarımız olacak. Onun dışında yine aradaki bütün ilmeklere birer adet ikili trabzan yapacağız. İşaretlediğim noktaya geldim. Bu noktaya dediğim gibi 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Yani artırma yapıyorum bu noktada. Düzgün bir şekilde dönebilmek için. Hemen yanındaki ilmeğe yine sadece 1 adet ve kalan son ilmeğe de 2 adet ikili trabzan yapıp 3. sırayı da tamamlamış oluyorum. Ve ilmeğime kaydırma yapıp bağlıyorum ve bir zincir çekiyorum. Son bir sıra daha yapacağız ve son sıramızda sadece sık iğnelerden oluşacak. Şu arada şu arttırmalarımızın bittiği aralıkta da 17 adet ikili trabzan oldu. Bu karşıda da 17 adet ikili trabzanımız var. Bu arada 7 adet artırma var. Arada ise 6 adet tekli trabzan var artırmaların arasında arkadaşlar. O konuları kontrol ederek tabanınızın doğruluğuna bakabilirsiniz. Şimdi gelelim sık iğnelerimize. Burada artık arttırma vesaire yok. Her bir ilmeğe bir adet sık iğne yapacağız. Tabanın etrafı boyunca. Burada sık iğnelerinizi sıkı yapmayın. Gevşek yapın ki tabanınız böyle içeriye doğru kıvrılmasın. Sık iğne sırasını da tamamladım. Şimdi birleştirme yani kaydırma yapmadım. Bakın birleştirme yapmadım. İpimi koparıyorum burada. Burada gizli birleştirme veya gizli dikiş denilen olayı yapacağız. Düzgün bir görüntü vereceğiz. Şimdi buradaki ilk ilmekten tığımı geçiriyorum. Dilerseniz bunu iğne yardımıyla da yapabilirsiniz. Ve bu ipi aşağıya alıyorum. Tabanın alt kısmına aldım. Tabanımı çeviriyorum tekrar ve burada en son yapmış olduğumuz ilmeğin tam ortasından, bakın ipin çıktığı nokta, tam ortasından, pardon, tabanı çevirmiyorum bu yönde ama tam ortasından buradan yukarıya çıkardım tığımı. Bu ipi ise bu şekilde buraya alıp aşağıya geçiriyorum. Şimdi sonucu göstereceğim sizlere. Bakın. Şimdi ipimi burada sabitliyorum. Böylece tabanı tamamlamış
olduk. Şöyle fazla kalan ipleri temizleyelim. Şimdi ise tabanlarımızı birleştireceğiz bu şekilde. Birbirinden kaymaması için burada işaretleyicilerden veya ip parçalarından yardım alabilirsiniz. Şöyle birbirlerine sabitleyeceğiz. Kaydırmalarımızı ise sarı ipimizle yapacağız arkadaşlar, birleştirme işlemini. Şimdi herhangi bir noktadan, hiç fark etmez, 2 adet ilmekler birbirine denk gelecek şekilde ipimi bağlıyorum. Kaydırmaları gevşek yapmaya çalışın. Üzerine örgü öreceğimiz için hem de tabanların topaklanmaması için. Hemen sıradaki ilmeklerden geçirdim tığımı ve kaydırma yapıyorum. Sıradaki ilmeklerden geçirdim. Bu arada bu altta kalan ipi de sağlamlaştırmak için şöyle tığın üzerine aldım. Bir kaydırmada tığın üzerine alıyorum o ipi. Bakın tekrar geçiriyorum. Şimdi tığın altına alıyorum bu ipi. Bu şekilde onu biraz bir yukarıya alıp bir aşağıya alarak sağlamlaştırabilirsiniz. Şimdi göstereceğim size o ipi. Bakın. Bu şekilde sağlamlaştı ve artık koparabilirim. Dilerseniz biraz daha ilerletebilirsiniz bu şekilde, daha emin olmak için. Bu şekilde devam edelim. Artık elimizin altında ip de kalmadığına göre tek yapmamız gereken bütün ilmeklere kaydırma yaparak bu turu tamamlamak. En son noktaya kadar kaydırmaları yaptım. Şu sonuncuyu yapmayacağız. Çünkü burada yine az önce yaptığımız gibi görünmez dikiş yapacağız. İpimi kopardım, bakın. Geçiriyorum. Şimdi burada ise bu ilk yapmış olduğumuz sarı kaydırmanın altından tığımı geçiriyorum. İpi bu şekilde dışarıya alıyorum. Şimdi en son yapmış olduğumuz kaydırmanın ise tam ortasından ipi tekrar dışarıya alıyorum. Bu şekilde burayı da düzgün bir şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi bu ipi birkaç tur böyle bu ilmeklerin altından geçirerek sağlamlaştıracağım. Daha sonra ise zaten üst kısmını örerken o arada diğer kalan ucunu da kaybetmiş olacağız. Temizlemiş olacağız yani. Böylece modelin taban kısmını tamamlamış olduk. Alttan görüntüsü böyle, üstten görüntüsü böyle. Bu noktadan, yani bu üst kısımdan örgümüzü yapacağız.